2026 Yay burcu için finansal kader yılı olabilir. Özellikle 20 Şubat'taki gökyüzü olayı bazı yayların hayatını tamamen değiştirebilir. Peki hangi aylarda kriz var? Hangi aylarda büyük fırsat geliyor? Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. 2026 Yay burcu için özgürlük, inançlar ve genişleme enerjisinin gerçeklerle sınandığı, aynı zamanda yaratıcı bolluğun patladığı bir yıl olabilir. Hangi aylar sizi zorlayacak? Hangi aylarda şans kapıyı çalacak? Bugün burçların 2026 kriz ve kazanç dönemleri serimizin bu bölümünde, Zodyak'ın en maceracı, en iyimser ve tabiri caizse filozof kâşifi olan Yay burcunu masaya yatırıyoruz. 2026'da Yay burcu finansal olarak hangi dönemlerde kısıtlanacak, hangi aylarda fırsatlar yağacak ve nelere dikkat etmeli? Eğer Yay burcusunuz ya da haritanızdaki Yay enerjisinin finansal hayatınıza, özellikle macera, eğitim, uluslararası işler, spekülasyon ve inanç odaklı kazanç alanında nasıl etki ettiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içerikte, Yayın 2026 finansal yolculuğunu derinlemesine inceleyeceğiz ve pratik önerilerle bu özgür ruhlu enerjiyi nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız, Yayın maceracı ve vizyoner dünyasına dalalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Yay burcunun özgür finansal doğası ve 2026'nın dönüştürücü enerjisi. Yay burcu, Zodyak'ın 9'uncusu olarak macera, felsefe, yüksek öğrenim ve geniş ufuklarla tanınır. Astrolojide geleneksel yönetici Jüpiter tarafından yönlendirilir. Bu da ona bolluk, iyimserlik ve büyük resme odaklanma gücü verir. Yaylar, hayat bir yolculuktur. Risk alın ve öğrenin mottosuyla ilerler. Girişimci, keşifçi ve genellikle uzak ufuklardaki fırsatları yakalayan sonuçlar peşindedir. Bu özellikler, finansal dünyada Yay burcunu en vizyoner ve şanslı global yatırımcı yapan faktörlerdir. İlginç bir detay, finansal psikoloji araştırmaları, Yay gibi ateş grubu burçların iyimser risk alma eğiliminin ve büyük düşünme içgüdüsünün, daha temkinli burçlara göre daha geniş fırsatlar yarattığını gösteriyor. Bu, Yayın neden uzak yatırımlarla veya eğitim odaklı kazançlarla servet biriktirdiğini açıklar. Yayın finansal karakteri, iyimserlik ve genişleme felsefesine dayanır. Kısa vadeli kısıtlamalardan ziyade uzun vadeli vizyonlara ve uluslararası girişimlere odaklanırlar. Örneğin, bir Yay burcu yatırımcısı, yerel piyasalar yerine yurt dışı borsalar, emtia, eğitim startupları veya turizm projelerine yatırım yapmayı tercih eder. Onun kararlarının ardında analiz kadar güçlü inanç ve şans faktörü yatar. Bu iyimser doğa, beklenmedik servet yaratmayı sağlasa da, bazen aşırı iyimserlik veya detay eksikliği nedeniyle kayıplara yol açabilir. Peki, bu vizyoner enerji 2026'da nasıl bir yolculuğa dönüşüyor? 2026'da Yay için ana transitler ve finansal etkiler. 2026, Yaylar için inanç sistemlerinin gerçeklerle yüzleştiği, yaratıcılığın ve keyfin ön plana çıktığı bir yıl olacak. En büyük olay, Satürn'e-Neptün kavuşumu 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta gerçekleşen bu transit, sizin 5. evinizde yaratıcılık, çocuklar, romantizm, spekülasyon ve keyif etkili oluyor. Neptün 26 Ocak'ta Koç'a girerken, Satürn 13 Şubat'ta takip ediyor ve Şubat'ta kavuşumda birleşiyor. Bu, Yayın eğlence, yaratıcı projeler ve riskli yatırımlar alanında hayalleri somutlaştırma enerjisi getiriyor. Son benzer kavuşumlar büyük ideolojik değişimlerle ilişkilendirilse de, sizin için kişisel yaratıcılık ve keyif alanında yeni bir çağ başlıyor. Satürn-Neptün kavuşumunun anlamı. Satürn disiplin ve yapı getirirken, Neptün hayaller ve ilhamla dolu. Birleşimleri, yaratıcı idealleri teste tabi tutar. Finansal olarak yanıltıcı spekülasyonlar, aşırı iyimser yatırımlar veya keyif odaklı harcamalar gün yüzüne çıkabilir. Neptün etkisi belirsizlik riskini artırırken, Satürn sizi yapılandırmaya zorlayacak. Riskleri sınırlayın, yaratıcı projeleri planlayın. Bu kavuşum, ilhamı disiplinle birleştirip uzun vadeli kazanç yaratabileceğiniz güçlü bir portal doğru yönetilirse, hobileri işe dönüştürebilirsiniz. Ama kaçış, aşırı harcama, yanılsama, kriz getirebilir. Diğer önemli transitler. Uranüs'ün 25 Nisan'da ikizlere geçişi, ani iletişim ve eğitim fırsatları, yan gelirler, online projeler, teknoloji veya kardeşlerle ilgili sürpriz kazançlar ama volatilite yüksek.
Jüpiter'in 29-30 Haziran'da Aslan'a geçişi, yazdan itibaren bolluk dalgası. Yaratıcı projeler, spekülatif yatırımlar ve kişisel ifade gücüyle şans artacak. Ağustos'taki Aslan tutulması zirve yapacak. Tutulmalar da etkili. Şubat'taki Akrep tutulması ortak paraları vurgularken, Ağustos Aslan tutulması yaratıcı kazançları öne çıkaracak. Merkür retroları, Şubat'a Mart Balık, Haziran-Temmuz Yengeç, Ekim-Kasım Akrep, yeni sözleşmeleri erteleyin, eski fikirleri revize etmek için ideal. Finansal akış özeti, ilk yarı, özellikle Şubat kavuşumu civarı, yaratıcı alanda gerçeklik kontrolü ve disiplin odaklı, kriz riski yüksek, yanıltıcı spekülasyonlar, keyif harcamaları. İkinci yarı ani fırsatlar, Uranüs ve bollukla, Jüpiter, dolu. Yayın iyimser cesaretiyle bu transiti yapılandırılmış kullanırsanız, yıl sonu sağlam yaratıcı temel ve ödüllendirici kazançlar getirecek. Aşırı iyimserliği frenleyin, hayalleri gerçekçi planlarla destekleyin. 2026'da Yay için kriz ve kazanç dönemleri. Yay burcunun 2026 finansal yolculuğu tıpkı bir kaşif gibi. İlk aylarda inanç testi ve yapılandırma, yazdan itibaren macera ve bolluk. İşte çeyreklik detaylı akış. Ocak, Mart, gerçeklerle yüzleşme ve disiplin dönemi bu çeyrek yılın en dönüştürücü kısmı. Satürn'a Neptün kavuşumu 5. Evinizde yaratıcı hayalleri ve spekülatif yatırımları gerçeklik testine tabi tutuyor. Eski keyif harcamaları veya yanıltıcı riskler su yüzüne çıkabilir. Kriz riski, aşırı iyimser spekülasyon kayıpları, yaratıcı projelerde hayal kırıklığı, çocuklar veya romantizmle ilgili beklenmedik masraflar. Kazanç fırsatı, hobileri yapılandırarak işe dönüştürme, yaratıcı bütçe kurma şansı. Temizlik enerjisi, temizlerseniz yıl güçlü bitecek. Tavsiye, yeni spekülasyon yapmayın, bütçe takibi başlatın. Sabır burada en büyük yatırım. Nisan, Haziran, ani fırsatların uyanışı Uranüs ikizlere geçiyor. İletişim ve eğitim alanında sürprizler getiriyor. Satürn'ün disiplini hala etkili olsa da, beklenmedik kapılar açılacak. Kriz riski, iletişim hataları veya teç harcamaları. Merkür retrolarda yanlış kontratlar. Kazanç fırsatı, online eğitim, freelance, iletişim projelerinden hızlı getiriler. Yeni fikir aniden paraya dönüşebilir. Tavsiye, fırsatları araştırın, küçük başlayın. Portföyü çeşitlendirin. Temmuz, Eylül, bolluk ve macera zirvesi Jüpiter Aslan'a geçiyor. Ağustos tutulmasıyla şans patlaması. Yılın en bereketli dönemi Yayın doğal iyimserliği Jüpiter'le birleşiyor. Kriz riski, aşırı risk alma, tüm birikimi tek spekülasyona yatırma. Kazanç fırsatı, yaratıcı girişimler, kişisel marka, spekülatif yatırımlar ve uluslararası projelerden ciddi gelirler. Ağustos zirve. Tavsiye, cesur olun ama limit koyun. Networking artırın. Hasat zamanı. Ekim, Aralık, toparlanma ve ödül zamanı retro yoğunluğu artsa da yılın meyveleri toplanıyor. Satürn'ün disiplini sonuç veriyor. Kriz riski, eski anlaşmalardan gerilimler, geciken ödemeler. Kazanç fırsatı, ilk yarıdaki sabrın ödülü, pasif gelirler güçleniyor. Tavsiye, yılı gözden geçirin, yeni başlangıçları 2027'ye bırakın. 2026'da dikkat edilecek önemli tarihler ve uyarılar. 20 Şubat 2026, Satürn'a Neptün kavuşumu, 0 derece Koç, yaratıcı gerçeklik testi zirvede. Büyük spekülasyon kararlarını erteleyin. 25 Nisan 2026, Uranüs ikizler geçişi ani yan gelir dalgası ama volatilite yüksek. Ağustos 2026, Aslan tutulması, spekülatif ve yaratıcı şans zirvesi. Merkür retro uyarıları, yeni yatırımları erteleyin, eski hesapları kapatın. Yaylar, 2026 sizin yaratıcı bolluk yılınız, zor başlayıp keyifli bitecek. İyimser disiplininizle krizleri fırsata çevireceksiniz. Yorumlarda haritanızdaki etkileri paylaşın. Bir sonraki burçta görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.